Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ACT Hava Yolları'nın, My Cargo Airlines diye de geçiyor. ACT Hava Yolları'nın Suudi Arabistan'da yaşadığı kuyruk vurma olayını konuşacağız. Ayrıntılar birazdan Kaptan Baha'da. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Geçtiğimiz günlerde My Cargo Airlines diye de geçen ACT Hava Yolları'nın bir uçağı Suudi Arabistan'dan Dammam'dan kalktıktan sonra kuyruk vurma neticesinde acil iniş yaptı. Bunun ayrıntılarını konuşacağız sizinle. Ayrıca da sizinle kuyruk vurma olayı nedir, neden gerçekleşir? Bunların üzerinden gitmek istedim. Şimdi benim kanaldan tanıyanlar, beni eş dostum, akrabam vesaire benimle aynı tipte olan uçağı duyunca böyle bir olay yaşadığını hemen telefona sarıldılar. WhatsApp'tan, telefondan, değişik ortamlardan, sosyal medya üzerinden bana mesaj atarak abi bunun hakkında video yapman lazım dediler. Ben de dedim ki onlara her kaza olayında olduğu gibi ben gerçekten elimde doneler olmadan, gerçek veriler olmadan bu konularda çok da fazla video yapmak istemiyorum dedim. Çünkü gerçekten de insanların orada yaşadıklarını biz bilemeyiz. Orada yaşadıklarını bilmemiz için her şeyden evvel kokpit konuşmalarını dinlememiz lazım. Ayrıca da uçuşun flight data recorder'ını yani uçuş verilerini içeren verileri elde etmemiz ve o uçuşu tekrardan canlandırmamız gerekiyor. Ama şu var, kuyruk vurma olayları her zaman gerçekleşen olaylar. Yani her zaman derken her hafta olan bir olay değil tabii. Ama bunun değişik nedenleri var. İşte ben bugün sizlere o konuda bir video yapmak istedim. Sonuçta ne de olsa bu konudaki kaza kırım araştırmaları yapılacaktır. Bu kazanın sonucunda da gerek şirket içerisinde gerek sivil havacılık gerekse işte Boeing ile ilgilenecektir bu konuda. Gerekli iyileştirmelerin yapılması için de gerekli önlemler alınacaktır. Buna eminim. Şimdi her şeyden evvel kuyruk bir uçak niye vurur? Onun üzerine tartışalım istiyorum. Bu konuda güzel bir belge buldum ben. Bunu da sizinle daha sonra videonun açıklamalar kısmında altında paylaşacağım. Dolayısıyla bu belgeden siz de yararlanabileceksiniz. Ayrıca da Boeing'in çıkardığı bir eskiden matbu olarak çıkardı. Şimdi PDF olarak internet üzerinden dağıtılan bir mecmuası var, bir dergisi var. Onda da bir takım kaynaklar buldum. İşin ilginç tarafı orada gösterilen fotoğraflarda ACT kazasında gördüğümüz fotoğrafların çok çok benzerleri. Onlar da bir 747'nin kuyruk vurma olayını ele alarak neler yaşandığını görmüşler. Şimdi tabii her zaman olduğu gibi sosyal medyada değişik yorumlar yapılıyor. Bu olay olur olmaz hemen insanlar pilot böyleymiş veya loadbuster nerede şeklinde yorumlar yapıyorlar. Veya işte ne bileyim abi orada çok fazla rüzgar oluyormuş filan şeklinde peşin hükümlere yol açan yorumlar yapılıyor. Ben bir pilot olarak her şeyden evvel bir insan olarak bu tür yorumlardan kaçınmaya çalışıyorum. Gerçekten bu gelişmeyi elimizdeki bilgilerle mümkün olduğu kadar değerlendirelim ama araştırmayı da ne olur araştırmayı gerçekten yapan insanlara bırakalım istiyorum. Ama dediğim gibi bu konuda biraz konuşmak lazım. Kuyruk vurma neden olur? Bir örnek vereyim size. Boeing 737 uçağını ele alın. Boeing 737-200 modelini düşünün. Ne kadar ufak ve kısa bir uçak olduğunu düşünün. Boeing zamanla bu uçağı giderek uzatarak ne yaptı? Ta 900 modeline kadar çıkardı. 200 modeli ile 900 modeli arasındaki uçuş karakteristikleri açısından bayağı fark var. Ve 900 modelini de uzatırken hem her ne kadar uçağın eğilimin biraz şöyle arttırmış olsa da kuyruğu korumak amacıyla 737, 800 ve 700 modellerine göre daha az burnun yukarıya kaldırıldığı iniş ve kalkışları önerdi. Ayrıca kendi zamanında uçtuğum bir uçaktan örnek vereyim. Embraer 170 ve Embraer 190. Embraer 170 ve 190 arasında uzunluk olarak tabii ki resimlere baktığınız zaman değişik farklılıklar görüyorsunuz. Bu farklılıklar aslında uçağın tekrardan iniş takımlarının yükseltilmesi sayesinde de biraz gideriliyor ama Embraer 170 ile 190'ın bir özelliği var. Uçak fly-by-wire. Uçaktaki bilgisayarlar sizin lövyeyi çektiğinizde uçağın burnunu fazla kaldırmanızı engelleyecek yazılım araçları var uçakta. Bu yazılım koruması sayesinde şu an tam derecesini bilmiyorum ama zannedersem
iniş ve kalkışlarda %12 dereceden fazla burnu kaldırmanızı engelliyor. 747-400 o kadar teknik bir uçak değil. Teknik uçak değil, daha doğrusu şöyle söylemek lazım. 747'de bu tür yazılım korumaları maalesef yok. Bu durumda ne yapmanız gereken bir şey? Sizin bu konuda önlemler almanız. Şimdi gelelim kalkışta neden bu sorunlar ortaya çıkabiliyor. Her şeyden evvel kalkışta burnu çekmeniz, yani V1 ve VR dedikten sonra burnu çektiğinizde, uçağın burnunu kaldırmaya başladığınızda yapacağınız hareket çok önemli. Genellikle size şey derler, 2 ila 3 derece her saniye başına burnu kaldırın. Şöyle tak diye çekmeyin. Göreceli bir şekilde yavaş yavaş bunu çekin ki uçakta hem hızlanırken hem de burnu kalkarken kendiliğinden yerden kalksın. Hatta tabiri caizse uçağı sen koparıp alma pistten, uçak kendiliğinden kopsun diye de bir tabir kullanılır onun için. Bunu yapmadığınız takdirde ve yazılım korumaları da yoksa o zaman siz de mecburen bu durumda kuyruk vurma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Başka bir sorun uçağın hesaplamalarının, yani V1 ve VR, V1 ve VR rotate hızının yanlış hesaplanması söz konusu olabilir. Bu tür hesaplamaların yanlış olduğu durumları da karşılıklı olarak performansı hesapladıktan ve performansı uçağa girdikten sonra yapacağınız karşılıklı olarak çeklerle ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca uçağın bir de yüklemesinde sorun ortaya çıkabilir. Sosyal medyadan yapılan yorumlarda genellikle yüklemenin yanlış yapıldığı yönünde bir takım yorumlar yapıldı. Bu yorumlar aslında ne kadar doğru ne kadar yanlış onları bilemeyiz ama gerçekten yüklemenin de sorun olduğu zamanlar var. Yüklemenin sizin Loadmaster tarafından ne kadar denetlendiği, Loadmaster'ınızın yani yüklemeden sorumlu kişinin o uçakta olup olmadığı ve aynı zamanda bu yüklemenin kim tarafından yapıldığı konusu da çok önemli. Ve onun dışında sizin tamamıyla dışınızda gelişen bir paletin yaklaşık atıyorum 6000 kilo veya işte 2000 kilo diye adlandırılıp aslında tartılmadan, doğru tartılmadan veya tartılan maddelerin o palete yanlış yüklenmesi sonucunda paletin kendisinden çok daha ağır olarak uçağa yüklenmesi ama size bunun yansıtılmaması sonucunda uçağın gereğinden fazla ağır veya uçağın center of gravity'nin yani ağırlık merkezinin değişkenliğinin çok önemi var. Burada da hatalar ortaya çıkabilir. Şimdi bu olaya baktığımız zaman işin ilginç bir tarafı ortaya çıkıyor. Benim elimde iPad'imde 747-400'ün acil durum e-kitabı var. Buna QRH deniliyor. Quick Reference Handbook. Yani acil bir durum olduğunda ilk defa gideceğiniz bir kitapçık bu. Yapmanız gereken acil durumun listelendiği, durumların listelendiği ve yapmanız gereken işlerin size anlatıldığı bir kitapçık bu. Buna baktığım zaman 747-400 diyor ki kuyruğu vurduğunuzu hissederseniz ve bu konuda şüpheniz varsa olabilecek en yakın meydana inin diyor. Şimdi bu olayı biraz tartışalım. Şimdi ACT'nin pilotları ne yaptı? Önce 7000 fitte durdular. Arkasından 10.000 fite tırmandılar. Daha sonra yanılmıyorsam 15.000 fite tırmanıyorlar. Bu arada 737 bir tane geçiyor tepeden. Ondan sonra da 18.000 fite kadar çıktılar. Acil durum kitabında söylenen şu var. Mümkün olduğu kadar en yakın havaalanına inin. Artı kesinlikle ve kesinlikle uçağa basınç vermeyin diyor. Yani uçağın basınçlaşmasını engelleyin diyor. Bunu değişik şekillerde yapabiliyorsunuz. Orada da nasıl yapılacağı anlatılmış. Dediğim gibi ayrıntısına girmiyorum. Şimdi burada her şeyden evvel inilebilecek en uygun yakındaki meydana inme kavramını biraz açmak lazım. Bunu neden açmak lazım? Eğer siz Dammam gibi Kral Fatih havaalanından kalkıyorsanız, uzun pistleriniz varsa bu durumda sizin en yakın ineceğiniz meydan %90 ihtimalle o meydan. Maalesef uçak 2 saat gibi uzun bir zaman yanılmıyorsam uçuyor ve bunu da 18.000 fitten yapıyor. Şimdi 18.000 fitten bunu basınçlı olarak mı yaptı, basınçsız olarak mı yaptı onu bilemiyoruz.
Bunu neden pilotlar, dediğim gibi hiç kimsenin verdiği kararlara, hele öyle bir ortamda, acil bir ortamda verdiği kararlara hatalıdır demek istemiyorum. Ama bu pilotların neden böyle tercih ettiğini, neden böyle bir çözümle ortaya çıktıklarını gerçekten bilmek gerekir. Neden olabilir? Biz pilotlar hakikaten bazen görev odaklı insanlar olabiliyoruz. Ve bu bize çok şey kazandırdığı gibi bazen çok şey de kaybettiriyor. Eğer şirketle yapılan konuşmada, ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman eminim pilotlar da dispatch'le konuşmuştur veya eğer maintenance control'la, yani bakım merkeziyle, bu büyük olasılıkla da İstanbul'dadır diye tahmin ediyorum. Veya eğer Saudi adına uçuyorlarsa Saudia'nın merkeziyle de konuşmuş olabilirler. Eğer bunun sonucunda pilotlara kardeşim biz bu uçağa burada bakamayız, sen bunu gel Cidde'ye uçur demişse ve bunun sonucunda da pilotlar galiba biz bunu Cidde'ye uçurmak zorundayız da demişse, o zaman bunu Cidde'ye uçurmaları anlaşılabilir bir çözüm olabilir. Ancak şöyle bir şey söz konusu. Tail strike'ın, yani kuyruk vurmanın çok önemli bir özelliği var. Kuyruğu ne kadar vurduğunuz, kuyruğu vurduğunuz takdirde uçağa ne kadar zarar verdiğiniz ancak ve ancak siz indikten sonra ortaya çıkıyor. İşte bu durumda uçağı bir an önce indirmek o zaman çok çok daha büyük bir önem arz ediyor. İşte bu konuda gerçekten ben bir pilot olarak bunu öğrenmek isterim. Neden Kral Fahd Havaalanı'na döndü uçak? Neden dönmedi uçak? Neden Cidde'ye kadar devam etti? Bu gerçekten bizim en azından olayı öğrenmemiz ve bundan ders çıkarmamız açısından önemli bir olay. Flight Radar 24 kayıtlarını zaten bu videonun bir parçası olarak kullanacağım. Onun dışında Boeing'in çok güzel bir yazısı var kuyruk vurmalarla ilgili. Onu da aşağıda linklere paylaşacağım sizinle. Başka bir videoda görüşene kadar mutlaka üye olmayı unutmayın kanala. Kanala yapılan yorumları da mutlaka izliyorum. Hepinize de mümkün olduğu kadar yanıt vermeye çalışıyorum. Bu sefer uçan yine bir 737. Instagram'dan da bana ulaşmanız mümkün. Ama kanalıma abone olmayı ve yandaki çanı da tıklamayı unutmayın ki bir daha video koyduğumda haberiniz olsun. Hepinize güzel günler diliyorum. Güneşli, harika ve soğuk. Güneşli ve soğuk ve benim de birazcık şifaya kaptığım bir Prag öğleden sonrasından hepinize iyi günler. Tüm arkadaşlarıma da iyi uçuşlar diliyorum. Hoşça kalın.